Merhaba, odama hoş geldiniz. Bugün yatak odası kelimeleri öğreniyoruz. Hadi başlayalım. Burada çift kişilik bir yatak var. Çift kişilik yatak. Yatakta yastıklar var. Benim yastıklarım çok yumuşak. Sonra bir yorgan var. Bu yorgan kışlık. Gece üşüdüğümüzde üstümüze örtüyoruz. Yatağın altında bir çarşaf var ve burada bir yatak örtüsü var. Yatak örtüsü yatağın üstünü kapamak için yatak örtüsüyle yatağın üstünü kapatıyoruz ve daha düzenli, daha güzel görünüyor. Ama alttan kediyi çıkarıyoruz. Selam. Hadi devam. Burada büyük bir şifonyer var. Bu şifonyer benim için çok kurtarıcı. Çünkü burada çok çekmece var ve çekmecelere çok eşya koyabiliyorum. Mesela çekmecemde çoraplarım var. Pijamalarım var. Sonra eşofmanlarım, sweatshirtlerim var. Şifonyerin üstünde parfümler var. Aslında benim çok aksesuarım ve parfümüm var. Ama maalesef bu kedi yüzünden burada her şey yok. Şifonyerin üstünde bir takı kutusu var. Burada bir sürü aksesuar var. Kolyeler, küpeler, yüzükler, çok şey var. Burada iki ayna var. Biri büyük ayna, bir küçük ayna. Bu daha pratik, daha küçük işler için kullanıyorum. Büyük ayna, sabah uyanıyorum ve kendime bakıyorum. Sonra yerde küçük bir halı var. Her odada halı kullanmıyorum. Ben halı çok sevmiyorum. Bu yüzden burada küçük bir halı var. Tavanda küçük bir avize var. Karşıda dolap ya da gardırop var. Bu dolabın kapıları sürgülü. Sürgülü kapılı dolap. Burada raflar var. Raflarda kazaklar, tişörtler, şimdi daha çok kışlık kıyafetler var. Burada çekmeceler var. Çekmecelerde kırık. Çekmecelerde bikiniler, mayolar ve başka küçük eşyalar var. Burada dekoratif bir bitki var. Ve karşıda perdeler var. Bu tül perde. Bu fon perde. Fon perdeler daha kalın ve kapattığımda hiç ışık yok. Ama tül perde çok ince. Burada ince bir kalorifer var. Benim odamın duvarları sarı. Çünkü ben sarı çok seviyorum ve sarı çok güzel enerji veriyor. Sabah bu odada güneş ışığı ve sarı duvarlarla çok enerjik uyanıyorum. Yatağın arkasında bir yatak başı var. Benim yatağımın kenarlarında komodin yok. Çünkü burası küçük bir alan. Bu yüzden benim büyük bir yatak başlığım var ve yatak başlığının kenarlarında raflar var. Burayı komodin gibi kullanabiliyorum.
Yatak başının üstünde bir abajur ya da gece lambası var. Akşamları kitap okurken bunu açıyorum ve uyumadan önce kapatıyorum. Şimdi kelimeleri tekrar edelim. Bu yorgan, yorgan. Yastık, yastık. Çarşaf, çarşaf. Yatak örtüsü, yatak örtüsü. Ve bu çift kişilik yatak. Çift kişilik yatak. Bu da kedi. Değil mi kedi? Gidiyor. Tamam. Bu yatak başlığı. Yatak başlığı. Abajur. Abajur. Ya da gece lambası. Gece lambası. Burada dolap. Dolap. Ya da gardırop. Gardırop. Bitki. Bitki. Yukarıda avize. Avize. Yerde halı. Halı. Ve burada şifonyer. Şifonyer. Bunlar çekmece. Çekmece. Ayna. Ayna. Takı kutusu. Takı kutusu. Ya da aksesuar kutusu. Bunlar parfüm. Parfüm. Ve perde. Tül perde. Tül perde. Ve fon perde. Fon perde. Son olarak kalorifer. Kalorifer. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Delilik. Bak böyle bunu ısırma oyun için yapıyor bunu mesela. Ama başkalarına yapmıyor çok. Sen o topraklı ayaklarınla bu yatağa mı çıktın? Edepsiz. Daha yeni yerleştirmiştim bir de. Aa! Bırakıyor, sadece dişlerini tutuyor orada. Hiç bastırmıyor. Kendini dolaba kapat. Ayı mısın sen be? Ayı mısın sen?